Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için eşi benzeri bulunmayan çok farklı bir kurabiye tarifim var. Seneler önce sizlerle bu tarifimi paylaşmıştım. Çok beğenilmişti. Bu tarifi başka bir yerde yok. Denemenizi tavsiye ederim. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Helvalı, şerbetli kurabiye tarifi. Hem iç dolgulu hem de dışı çok farklı dokuda, ıslakımsı, aynı zamanda da ağızda dağılan kıyır bir kurabiye tarifi. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Şimdiden yapan ellerinize, kollarınıza sağlık. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Öncelikle bir tavamızın veya tenceremizin içerisine 1 çay bardağı suyumuzu ekleyelim ve 1 çay bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Şerbeti çok fazla kaynatmadan en fazla 5 dakika kadar kaynatalım. Şeker eridikten sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Şerbetimizin içerisine birkaç damla limon sıkalım ve karıştırmaya devam edelim. Şerbetimiz bu şekilde kaynadıktan sonra hemen hamurumuzu yapmaya başlayalım. Kurabiye hamurumuz için öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 130 gram tereyağımızı ekleyelim. Tereyağımızı oda sıcaklığında bekletelim. Yumuşamış tereyağı olmasına özen gösterelim. 1 Türk kahvesi fincanı toz şeker ekleyelim. Dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Ve yarım çay bardağı süt ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 3 su bardağı un ekliyorum. Tarifimde toplamda 3 su bardağı un ekledim. 200 mililitrelik su bardağı ölçüsünde yapabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 3 su bardağı unumuzu ekledikten sonra 1 paket toz vanilya ekleyelim. Tarifimizde hamur kabartma tozu kullanmıyoruz. Bu malzemelerimizi ekledikten sonra elimizle hamurumuzu güzelce yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Ben yaklaşık 4-5 dakika kadar hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kurabiye hamuru hazırladım. Eğer vaktiniz varsa kurabiye hamurunuzun üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az yarım saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu kurabiye hamuru dinlendiği zaman çok güzel merdane ile kolaylıkla açılacaktır. Ben buzdolabında 30 dakika kadar kurabiye hamurumu dinlendirdim. O sırada kurabiye hamurumuzun iç harcı için 200 gram kakaolu helvamızı uygun bir tabağımızın içerisine alalım ve çatalla ezelim. 1 Türk kahvesi fincanı çekilmiş cevizimizi ekleyelim ve her iki malzemeyi karıştıralım. Kullanmış olduğum tabağım küçük geldiği için daha büyük bir kasenin içerisine malzemelerimi aldım ve karıştırdım. Bu tarifte dilerseniz Antep fıstıklı helva veya sade helva da kullanabilirsiniz. Ama kurabiye hamurumuz beyaz renkte, açık renkte olacağı için iç harcı da kakaolu olarak kullanırsanız dikkat çekici ve güzel olacaktır. Hem lezzet açısından hem de görüntü açısından güzel olacaktır. Ama Antep fıstıklı helvayla da yapabilirsiniz. Kurabiye hamurumuzun kıvamı bu şekilde, gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık bir kurabiye hamuru. 2 yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumuzu alalım ve elimizle hafifçe bastıralım, biraz açalım. Daha sonra merdane yardımıyla incecik bir kurabiye hamuru açalım. Kalın açarsanız kurabiye hamuru çok ağır, yoğun olacaktır. Benim yaptığım gibi ince açarsanız da kıyır kıyır çok lezzetli kurabiye hamuru yapabilirsiniz. Bu şekilde kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra bir bardağın ağız kısmından faydalanarak yuvarlak şeklinde şekiller keselim, oluşturalım. Dilerseniz kurabiye kalıbınız varsa yuvarlak şeklinde onunla da yapabilirsiniz. Yuvarlak şekillerin dışında kalan kurabiye hamuru parçalarını elimizde kaldıralım ve ayrı bir kenarda tutalım. Bu kurabiye hamurumuzla da yine tekrardan aynı şekli vermek için merdane ile açacağız. 1 tatlı kaşığı ölçüsünde helvalı cevizli karışımımızı kurabiye hamurumuzun yarısına dökelim. Ve diğer kurabiye hamurumuzun yarısını üzerine kapatıp parmak uçlarımızla uç kısımlarını birleştirelim. Daha sonra çatalla çizikler oluşturarak şekil verelim. Çatalla çizikler oluşturmanız şart değil. Ben görsel olarak güzel gözüktüğü için ve daha sıkıca kapanmasını istediğim için o yüzden çatalla da bastırdım. Böylelikle kurabiyenizde pişerken herhangi bir açılma olmayacaktır ve helvalar dışarı taşmayacaktır.
Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra yağlı kağıt seriyle fırın tepsimize aralıklı bir şekilde hazırladığımız kurabiyelerimizi dizelim. Kurabiyelerimizi yağlı kağıdın üzerinden alırken ya bir spatuladan faydalanarak kurabiyelerimizi alalım ya da benim yaptığım gibi yağlı kağıdı avucumun içerisine kurabiye hamurunu ters gelecek şekilde çevirerek o şekilde de alabilirsiniz. Çünkü hamurumuz ince olduğu için kırılma olmaması için bu iki türlü yapmanızı tavsiye ederim. Kurabiye malzeme ölçülerinden toplamda 34 adet helvalı şerbetli kurabiye elde ettim. Daha küçük boyutlarda yaparsanız daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Malzeme ölçülerini daha fazla arttırarak daha çok kurabiyeler de elde edebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptığımda, fazla yapmak istediğimde malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla kurabiyeler elde ediyorum. Bu şekilde kurabiyelerimizi yağlı kağıdın üzerine dizdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri hafiften pembeleşinceye kadar pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Ağır ağır piştiği için güzelce altı üstü piştikten sonra fırınımdan aldım. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Her zaman söylüyorum. Her fırının kalitesi, markası, ısıtma derecesi, hızı değişkenlik gösterebiliyor. Yakmadan, çok fazla pişirmeden, piştiğinden emin olduktan sonra fırından alalım. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiye hamuru turta lezzetinde çok lezzetli bir kurabiye hamurudur. Kurabiyelerimiz hemen sıcakken öncelikle hazırladığımız, soğuttuğumuz şerbetimizin içerisine kurabiyelerimizi alalım. Birkaç saniye tuttuktan sonra hemen robottan geçirdiğimiz yulaflı bisküviye bulayalım. Ben normal yulaflı bisküvi kullandım. Dilerseniz kakaolu yulaflı bisküvi ile de bulayabilirsiniz. Ama bu şekilde gerçekten efsane lezzetli oluyor. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli kural, kurabiyelerimiz sıcakken, şerbetimiz soğukken hemen hızlıca bu işlemleri yapıyoruz. Kurabiyem daha sıcakken hemen gördüğünüz gibi şerbete batırıyorum. Arkalarını çevirdikten sonra yulaflı bisküvime buluyorum. Kurabiyelerimizi şerbete batırdıktan sonra üzerine hemen yulaflı bisküviyi bulamazsanız eğer şerbet kuruyacaktır ve yulaflı bisküviyi kurabiyenin üzerine yapıştırmayacaktır. Lütfen bu aşamada hızlıca bütün işlemleri aynı hamlede, aynı dakikalar içerisinde yapalım, bekletmeyelim. Ne kadar çok bekletmeden şerbetini alan kurabiyeyi yulaflı bisküviye batırırsanız üzerindeki dokusu oldukça fazla olacaktır ve hem görsel olarak güzel olacaktır hem de yerken gerçekten çok keyifli olacaktır. Kurabiyelerimiz sunuma hazır. Şimdi hemen bir sunum tabağıma kurabiyelerimi diziyorum ve sizlere yakından iç dokusunun kıvamını göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunun kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Mesajlarınızı okuyor olacağım. Yakından da gördüğünüz gibi iç dokusu, iç harcı çok lezzetli, muhteşem bir kurabiye hazırladık. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bu aşamada kıvamı gösterirken ısırık olarak iç dokusunu size gösteriyorum ama çoğu takipçim de çatallayarak veya bölerek de gösterir misiniz dediği için o yüzden farklı bir şekilde de elimle bölüyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü, görseli çok net,
Çok güzel bir kurabiye. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.